Merhaba, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Bugün sizlere Türkiye'deki altın piyasası, altın piyasasının tarihi, altının önemi, insanların neden altına yatırım yaptığı konularında fikirlerinizi ve bilgiler almak için buradayız. Arkadaşım Rob Keynes konunun uzmanlarından, Amerika'dan geldi. Bazı soruları olacak. Soru cevap şeklinde ilerleyebilirsek çok sevinirim. Altının konusuna gelince altın biliyorsunuz Türkiye'de 7.000 yıllık bir geçmiş var. Yani bu bakımdan Türkiye çok tecrübeli, çok eski tarihe dayanan bir altın kültürümüz var. Bu da zaten dünya piyasalarında Türkiye'nin büyük bir önemi olduğunu, üretimde dünyada 3 ülkenin içindeyiz. Yani Çin, Hindistan, Türkiye, ilk 5 pazarın, dünya pazarının yani altın mücevher pazarının ilk 5'i içinde Türkiye var. Dolayısıyla hatta ihracatta da İtalya'dan sonra Türkiye dünyada ikinci. Geçen seneye kadar İtalya'yı da tahtından itmiştik. Yani daha çok biz ihracatı öne çıkardık. Çok da büyük destekler görüyorduk devletimizden de. İtalya'ya bile geçmiştik. Fakat son zamanlarda Türkiye'de bir altın kotası uygulamaya başlandı. Bir cari açık düşmesi için altın kotası uygulanınca altının ithalatı yavaşlayınca piyasa biraz Türkiye'de ve ihracatımızda daralmış oldu. Şöyle açıklamak gerekir. Türkiye'nin şu an mücevher üretimi 400 ton civarında. 400 ton civarında kapasitemiz var. Bunun 300 tonunu, 350 tonunu bazen üretimi kullanabiliyoruz. Bu altınların da büyük kısmı ithalat yoluyla geliyor. 150, 160, 170 ton senelik ortalama. Bunun biz 300 tonunu üretiyoruz derken işte 170 tonu dışarıdan ithal yoluyla geliyor. 60-70 tonunu hurda altın diyor. Hurda altın da biliyorsunuz tüketicilere sattığımız ürünlerin geri dönüşü hurda olarak dönmesinden bunun eritiliyor. Tekrar ürün haline getiriyor. 40 küsür tonla 42 ton civarında da yeraltı kaynaklarından altın üretimimiz var. Dolayısıyla bizim istihdamımız 350-400 bin kişi. Yani kuyumculuk sektöründe çalışan... Altının 7.000 yıllık bir tarihi olduğundan bahsettiniz. Kimler bu işle, yani 7.000 yıldır kimler uğraşıyor? Hangi kültürler, hangi medeniyetler? Ve 7.000 sene önce altını buradan mı kazıyorlardı yoksa yurt dışı kaynaklardan getirip burada üretimini ve ticaretini mi yapıyorlardı? Şimdi bildiğiniz üzere zaten Anadolu çeşitli uygarlıklara beşik olmuş bir topraklar. Burada zaten ilk parayı bulan da Lidyalılar, Salihli, Ege tarafından piyasaya sunan, ekonomiye kazandıran topluluk olmuşlardır. Anadolu medeniyetleri o kadar çok şey yapmış ki yani Lidyalılardan sonra gelen kültürler bunu geliştirmişler. Ama bizim esas Anadolu kültürümüzde altına, takıya aşırı bir şeyimiz var, zaafımız var. Yani bu hem takı olarak, süs eşyası olarak hem de bir yatırım aracı olarak son zamanlarda daha büyük bir tüketim haline geldi. Aslında altın bir paradır. Yani şimdi bir doları herhangi bir Afrika'nın ülkesine veya uzak bir köşede doları çeviremezsiniz. Yani bir piyasaya sokamazsınız. Ama altın her yerde, parası fiyatı belli, değeri belli. Her yerde bunun bir alıcısı durumu var. Bizde de altının son zamanlarda talep görmesi sebebi ekonomik dalgalanmalardan dolayı oldu. Yani vatandaşımız herhangi bir ekonomik krizde doğrudan altına yöneliyor. Evet. Bunun sebepleri tabii var. Bizim kültürümüzde faize çok bir meyil olmuyor. Yani evet. Anadolu'daki insanlarımız, hanımefendiler, kadınlarımız, işte topluluklar yazın Ekim zamanı yani Ekim ayında altınlarını bozdururlar, ekimini yaparlar. Hı hı. İşte tahsil şey yapacaklar zamanlarda da tekrar altınlarını geri alırlar, saklarlar. Ne yaparlar bunları? Çocuklarını evlendirirken, evet. Ev alırken, araba alırken, dükkan açarken bunları bozdururlar. Yani bankaya, faize pek Anadolu insanımız çok bir eğilim göstermiyor. Burada çok yaygın da bizim bir
mağaza şeyimiz var Türkiye'de. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde yok. 40.000 tane kuyumcumuz var Türkiye'de. 40.000 adet. Bunun 6.000 tanesi üretici. Yani atölyeler, fabrikalar var. Bu geri kalanlar da mağazalarımız. Yani öyle bir şey yapmışız ki biz kuyumculuk olarak Anadolu'nun her yerinde, her noktasında bir kuyumcumuz var. Evet. Dolayısıyla bizde altına da talep yani mutlaka yatırım aracı olarak kullanıyorlar. Süs olarak, takı olarak da kullanıyorlar ama son zamanlarda bir eğilim oldu bu seçim dönemlerinde. Evet. Ekonomik dalgalanmalar, deprem, işte diğer faktörlerden dolayı bizim insanlarımız altına aşırı bir meyili var. Bunu Avrupa'da pek göremezsiniz. Başka ülkelerde göremezsiniz. Bir de gelecek kaygısı tabii bunu tetikliyor. Evet. Dolayısıyla kuyumculuk Türkiye'de ve dünyada söz sahibi bir meslek halinde. Evet. Vermiş olduğunuz geniş tarihsel perspektife iki sorum olacak diyor. Öncelikle Türk insanı altına metal mi? Altın. İkincisi de altın ve bankacılık sistemini mukayese ederseniz, altın piyasaları ve bankacılık sistemini hangisine daha çok inanıyorlar ve güveniyorlar? Dolayısıyla yatırımlarını ne tarafa yönlendiriyorlar? Şimdi öncelikle dini yönden tabii çok biz fetva verecek durumda değiliz. Ama altın kadınlarımız için İslam'da helal bir şeydir. Yani takması erkekler için bu pek hoş görülmez. Fakat bizim kültürel açıdan yani düğünlerimizde işte bilezikler kollarında doludur, boyunlarında doludur. Yani bu hem o evlenen kişiye, yine yuva kuran kişiye bir destek ileride kullanabileceği hem de insanlarımız bu yıllardan yani yüzyıllardır gelen bir gelenek. Yani altına bir düşkünlüğümüz bizim var. Hiçbir millette olmadığı kadar var. Hem bir güvence olarak hem bir süs eşyası olarak yani Anadolu'da nereye giderseniz gidin ücra köşelerine İstanbul'da tabii bu takı tercihi değişti. Evet. Yani Kapalı Çarşı'da gezdiğimizde insanların sarrafiyelerden altın aldığını, sattığını izlediler, gördüler. Size göre Türk insanı altına mı daha çok güveniyor, kağıt paraya, Türk lirasına mı daha çok güveniyor? Şimdi enflasyon olduğu müddetçe Türk insanı da parasını korumak için belli yatırım araçlarına yöneliyor. Evet. Şimdi borsa var, hisse senedi var ama altın tarihten beri gelen bir yatırım aracı, güven aracı. Yani etrafımızda son zamanlarda savaşlar var. Evet. Belirsizlikler olunca dünya konjonktüründe insanların genelde dünyada bir altına yönelim var. İşte son zamanlarda biliyorsunuz savaşlar, Gazze'de, Ukrayna'da, işte Suriye'de olunca altının fiyatları yükseliyor. Altına bir yönelim var. Şimdi bizim burada mesela biz 99 deprem oldu. Kısaca anlatıyorum. Evet. Bunları yayınlarlar bilmiyorum. Düzce'de deprem olduğunda da pazarında 4 gün 5 gün bankalar kapalı kaldı. Kuyumcularımız açıktı. Vatandaş o ihtiyaçlarını kuyumcudan gidip bozdurdu. Yani öyle bir şey ki her zaman her yerde ve her ailenin, herkesin bir kuyumcusu vardır. Nasıl yani bir kasaba olur, bir tamircisi olur, berber ve kuyumcusu var. Olur, kuyumcusu olur. Güvendiği şeyler olur. Dolayısıyla burada bankaya da çok alternatifler çıktı. Son zamanlarda hükümetimiz işte altın fonu, altın sertifikası çıkardı ama bu iş yerleşik şey daha bu kırılamadı. Kırılamadı. Yani, Türkiye'de 5.000 tonla 7.000 ton arasında yastık altında altın olduğu tahmin ediliyor. Hükümet de devletimiz de bunu piyasaya, ekonomiye kazandırmak istiyor. Çeşitli araçlar öne sürüyor. Fakat çok başarılı olamıyor. Dolayısıyla biz İstanbul Kuyumcular Odası olarak 2022 miydi depremden önce Altın Bank diye bir banka kurmaya tevessül ettik. Ve banka için devletimizle de görüştük. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız dolaylı olarak da İstanbul Kuyumcular Odası çünkü Türkiye'nin bir çatı kurmuş. Evet. Yani bütün kuyumcuların
danışıldı, edildi, devletle irtibat olan bir kuruluş. İstanbul Kuyumcular Odası ise demiş kursunlar. Bankalar vardı bir iki tane devletin elinde. Biz bunu vatandaşlarımıza, insanlarımıza, sektörün mensuplarına büyük bir talep gördük. Bazı yerlerde de bazı insanlarımız, muhafazakar arkadaşlarımız faiz var diye, şu var diye, hatta öyle şey oluyor ki bankaya gidip elektrik faturasını yatırmayan insanlarımız var. Yani bu bir inançtır, bu eleştirilecek bir şey değil. Aynen. Onun için bu yastık altındaki altın bizde 5.000 tonla 7.000 ton tahmin ediliyor. Bu ekonomiye katılsa çok büyük bir şey olacak. Bir de şunu söyleyeyim, takı kültürü Batı ile Doğu arasında çok farklı bizim Anadolu'da. Evet. Yani İstanbul, İzmir, Ege bölgesi, Marmara bölgesinde 14 ayar takılar daha çok satılıyor. 22 ayar da satılıyor ama mesela Anadolu'ya gidin, Malatya, Adana, İşte Antep, Urfa, orada 22 ayar evet. satılıyor. Burada pırlanta mesela çok son zamanlarda çok revaçta pırlantalı takılar. Anadolu'da da yaygınlaşmaya yavaş yavaş başladı. Yani bizim kültürümüzde takıya aşırı bir önem veriyoruz. Hem yatırım olarak, hem takı olarak, hem güven olarak. Yani bu kültürü... Ne oldu başkanım bankaya? Hayata geçebildi mi? Bankaya şöyle anlatayım. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı. Gündem, televizyonlar hep bununla meşguldu. Ben bunu Altın Banka'ya basına demeç verince bana gelen şeylerde bu ulusal kuruluşlar, TV'ler başkanın gündemi değiştirdi dedi. Çok büyük bir sansasyon yarattı. Evet. Fakat biz bu sponsorları bulurken çünkü banka kurmak da kolay bir hiç değil. Çünkü BDD kadar izin alacaksın, hazineden alacaksın, araştırma yapacaklar, masrafı, her şeyi falan. Biz bunlarla uğraşırken 6 Şubat depremi oldu. Öbür deprem olunca tabii devletle de bütün yoğunluğu depreme verdi. Biz Very good. How do you say thank you in Turkish? Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Appreciate it. Çok sağ olun başkanım. Çok